İşte o beklenen gün geldi. Herkese merhabalar. Merhabalar herkese. Unimog projemiz, hemen tarihe bakayım. 16 Kasım Salı günü saat 12:43 civarı başlamış bulunuyor. Herkese hayırlı olsun. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten şu an konuşmayı bile unutmuş durumdayım aslında. Bu da uzun zamandır video çekmediğimiz için. Evet. Tekrar döndük. geri geldik. Haftada 2 video ve 1,5 ayda... Yine vaatler. Evet, yine 1,5 ayda karavanımız hazır Evet, olacak inşallah. İddialı bir projeyle karşınızdayız ve neredeyiz? SEA Mobil Unimog fabrikasındayız. Evet, Neden Unimog Sakarya'dayız. fabrikası? Neden Unimog fabrikası? Çünkü burada yapılacak olan 1, 2, 3, 4. Unimog bizim karavanımız 5. olacak. Unimog Yavuz Bey'in. Evet. Sayılar artarak devam ediyor. Evet, şu anda piyasada Unimog konusunda en deneyimli karavan firmalarından olan SEA'dayız. Aynı zamanda Sakarya'da olması da bizi ekstra mutlu Evimize ediyor. Çünkü 10 dakika evimize bir 10 dakika. mesafede. Hadi o zaman içeri geçelim. Aracımıza neler yapacağız? Projelerimiz neler? Evet, şu an projemiz çizildi, her şey hazır. Hatta burada ilk bitmiş olan araba hakkında biraz sizden bilgi alalım. Bu hakkında. Evet, şu bu. Tamam, bu. 1300 model bir araba. 1300 model bu yıl içinde bu İlk çıkan yapılan Unimog. Unimog'lar içinde yapılan ilk model bu. Burada tamamen müşteri odaklı çalışıyor firma. Yani siz ne isterseniz, tasarımınız sizin neyse, rengi, kullanmak istediğiniz malzeme, kaç kişilik olmasını istiyorsanız ona göre yapıyorlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey burada yapılan üretim. Bu da zaten bizi en çok Evet. tercih etmemizdeki sebepler. Bizim bazı isteklerimiz var. Biz çok fazla soğuk, kar, kış ama bazı firmalarında katı kuralları var. O yüzden burada bu konuda mutluyuz. Tercihimizden biri de o. Biz ne istiyorsak yapabiliriz Örneğin abi. bunda sabit yatak da var, oturma grubu da var. İçeride bir adet U4000 daha yapılıyor. Otomatik yine Unimog. O da 2 kişilik model, aynı zamanda sabit yatağı ve oturma grubu var. 1974 model bir Unimog var, onu da göstereceğiz birazdan. O 5 kişilik bir aile için 3 çocuk 2 ebeveyn Hem de olarak. alkovenli. Hem de alkovenli olarak 74 model bir Unimog Bak var. burada ne var? Ne var? Bizim istediğimiz, şu an bulamadığımız Continental MPT 81 lastikler 335 80 20 arıyoruz. Bulan olur da bize haber veren olursa çok seviniriz. Bunları değiştirmek istiyoruz. Çok ses yapıyor. Aşırı ses yapıyor. Kabinde, kupada yolda giderken konuştuğumuz sesleri birbirimizi pek duyamıyoruz. Ama bu lastikte ses bayağı azalıyor. Müzik dinleyemiyoruz diyemeyeceğim çünkü Müzik sistemimiz çalarımız, yok. şeyimiz yok. Bunda mesela yukarıda bir tavan stepne tercih edilmiş. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Doğru muyum? Evet, istemiyoruz. İndirir Oraya mi? koymayacağız. Oradan indiremeyiz bence. İndiremeyiz. Yani gayet müşterinin isteğine karşılık yapılmış güzel bir araba. Buradan da Faruk Yılmaz abime selam olsun. Arabalar hayat bulmaya başladı. Bunları zaten detaylı bir şekilde tekrar çekeriz. Biz o zaman aracımızı içeri alalım. Ben heyecanlıyım bir an önce. Ama bugün de üzüntüm de var. Parçalayacağız çünkü onu. Evet. Keseceğiz, biçeceğiz. Bir sürü işi var. Üzülüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa Bey yanımızda. Biz dışarıdaki beyazdan bahsettik. Önce sizi tanıyalım. Biz SEA Mobil'in ortaklarındanım. Yalçın Bey ile beraber SEA Mobil'i kurduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Arazi araçları ile beraber motokaravan, araçüstü ekipmanları yapıyoruz. Tır da yapıyoruz. Camper karavan da yapıyoruz. Ondan sonra alkovenli kasa da yapıyoruz. Dışarıda var zaten, onları da göstereceğim. Evet, burada. ama arazi araçlarına ilgimiz daha fazla olduğu için bu Unimog furyası ile beraber tecrübelerimizi bu araçlara da yansıtmak istedik. Şu an zaten yapılan en fazla imalattan çıkan Unimog burada. Üçüncü Evet. Unimog oldu sanırım. Evet. Doğru bilmiyorsam. Evet. Diğeri 1300, 2000 model. 2000 model U1300. Bu araç bizim aracımızla aynı sanırım. U4000. Evet. Biraz bunun hakkında bir bilgi verirsek. Evet. Nasıl bir proje? Bu aracımız 2006 model U4000 modeli. Bu da askeriyeden direkt çıkmış vaziyette geldi. İşte aracın renkleri diğer projelerde de olduğu gibi tamamen butik olarak kişiye özel bir tasarım oldu. Aracımız 2006 model Unimog. Kilometresi epeyce düşük, çok orijinal bir araç. Bu aracın altyapısından ve üst yapısından bahsetmek istersek aracın kendi zaten orijinal
şasisine, orijinal offroad artikülasyonunda herhangi bir müdahale etmedik. Araç zaten çok kuvvetli. Sadece biz üst yapıyla alakalı kişiye özel bir tasarım yaptık. Aracımızın mobilyası şu an tam %100 bitmiş durumda değil. Şimdi sizde en büyük tercih etmemizdeki sebep, abi Türkiye'de şu var. Ya şimdi biz işte birçok firma, siz çok ekstrem yaşıyorsunuz. Evet. Ben ona göre bir modifikasyon istiyorum ama Evet. bazı firmalarda ya bu standart yapmam, sizin en güzel yanınızda. Evet. Ha ben ne istiyorsam, ben Evet. basamağı böyle de isteyebilirim, tavana da takabilirim. Evet. Bu konuda tebrik ediyorum. Hayır yok abi. Teşekkür. Müşteri ne istiyorsa o çok Teşekkür- önemli bir detay. Teşekkür ederiz. Yani bu araçta şöyle dışarıdan hemen başlarsak, burada dışarı gelen 1.60 uzunluğunda yaklaşık şu kaset ebatında yaklaşık 2 metreye yakın bir kasetimiz dışarı çıkıyor. Balkon. Balkon diyelim. Ondan sonra bunu aracın sahibi basit bir şarjlı matkapla ileri dışarı çok rahat hareket ettirebiliyor. Biz bu arazi araçlarını çok fazla hidroliğe girmek istemiyoruz. Çünkü eksi dereceleri gördüğü zaman da ya da arabanın arazide burkulmasıyla beraber herhangi bir sorun yaşamamasıyla alakalı. Genellikle mekanik, kullanışlı ve kaliteli bir şekilde ilerliyoruz. Aynı şekilde basamağımız da kaset İçeride gibi gizli. içeri doğru gizleniyor. Bunları zaten ilerleyen videolarda göreceğiz. Makaslı bir şekilde videomuz aşağı doğru el yardımıyla çok basit bir şekilde Sanırım çalışabiliyor. fazla bir işi de kalmadı. Yok, fazla bir iş kalmadı. Boya ile alakalı bir aracımızın bizde bir mesaisi bayağı bir oldu. Boya kodu özel bir renk. Kupayla birebir aynı şekilde Tutmuş ama arkasında çok güzel yaptık. olmuş. Çok güzel bir renk oldu. Bitmiş Ondan sonra halini bayağı şu an- merak ediyorum. Evet, bitince çok daha güzel olacak. İşte burada mekanik bir arka tamponumuz var. Mekanik arka tampon çok basit bir şekilde elle arazinin konumuna göre yukarı aşağı. Hem yolda aşağıda işte o arkadan kanun gereği olması gereken bir Evet. şey. Arazide yukarıdaki pozisyonuyla hiçbir engel aynen teşkil öyle. etmeyecek. Mekanik yani insan gücüyle indirip kaldırılabilecek bir mekanizma yaptık. Şimdi bu 1970 model. 74 model. 74. Evet, Her 74 seferinde model. düşünüyorum. Ben bunu çok seviyorum. Buna 40 da dedim. Bu da Gökhan Bey'in aracı. Gökhan Bölükbaşı'nın aracı. Bu araç bize geldiğinde çıplak bir vaziyetteydi. Çok orijinal bir araç kendisi. 20.000 kilometrede yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir geri hizmette kullanılmış bir araç. Orijinal bir araç, motoru dahil. Araç bu şekilde geldi. İçinde de yani bu aracın projenin adı Masal. Ondan sonra ama biz buna VIP tadında offroad diyoruz. İçi gerçekten Çok güzel oldu. Çok güzel. çok farklı bir araç oldu. Alkoven olması bizim Unimog'larda imkansız. Bu çok alçak Evet. ve hareketli bir şasisi yok. Evet, kupanın hareketiyle yani motorun şu aracın şöyle göstereyim. Motoru buradan erişim ve önden erişim olduğu için bunun kupa ile alakalı Alcoven'i çok rahat şekilde yapabiliyoruz. Yani bu U1300'lerde ve U4000'lerde İmkansız. imkansız ondan sonra. Bu aracın da detaylı, bu da Tabii. 1-2 haftaya bitiyor. Bu da evet son aşamalarına geldik. Şöyle içinden şöyle Bizli bir spoiler verelim mi burada? Evet. bu gerçekten çok güzel bir proje oldu. Son noktalarına geldik bu aracın da. Bu proje ne oldu? Evet, bu proje ne oldu? Bütün hepsini bırakıp evet açıklıyoruz, bu araca başlıyoruz. Arabalar teslim edilmiyor. Evet, evet. Şimdi bu projeyle alakalı şu an alt projeyle alakalı daha önce konuştuğumuz gibi startı biz verdik. Önce Evet. diğer projelerde de olduğu gibi AutoCAD'de, Solid'de ve en son 3D Max'te projeyi bitirip Onları da sonra paylaşırız imalat aşamasına başlayacağız. Biz bunun 3D kısmını bitirdik. Artık şu an Şimdi bizim burada bir istediğimiz özel şeylerden biri abi alüminyum karkas istiyor. evet, Mesela birçok firma şey dedi işte ağaç olmalı, metal olmalı, evet. yok alüminyum olmalı ama siz zaten daha önce çok fazla bununla alakalı hatta onu birazdan gösterelim yaptığınız mankat Evet. bir sürü proje var. Çalıştınız ve tecrübeniz bu konuda Tabii ki şimdi alüminyum ağırlık bakımından baktığımız zaman bizim için avantaj. çok avantajlı. Şimdi biz normal profil karkas da yapabiliyoruz. Alüminyum karkas üzerine de çalışabiliyoruz. Burada asıl amaç arabanın panelini yaparken ısı köprüsünü kesmek. Isı köprüsü dış yüzeyde, iç yüzeyde ısı köprüsünü
kesinlikle temasını kesmek. Şimdi alüminyumda panel olarak bu arabayı biraz özetleyecek olursak, senin de beyanın üzerine -20'ler, -30'lar, hatta Evet, -40'ları onları yaşadık görmeye geçen sene Erzurum'da. Bu aracı -40'a dayanıklı bir hale getireceğiz. Evet, yapacağız. çünkü Gobi Çölü'nde çok fazla eksilere düşüyoruz. Yani hem eksi hem Ararım bak artıda Gobi Çölü'nde. her zaman telefonumuz 7/24 açık. Üşüdüm ben odun getir diye. 7/24 satış sonrası hizmetlerimiz hep her zaman vardır. Bunun sandviç panel mantığında olacak Evet, ama frigo, sandviç aynı galiba. Alüminyum karkası olacak. Alüminyum karkasında özel bir izolasyon malzemesi kullanacağız. Dışında da CTP kullanacağız 2 milim. Evet. Sonra- Neden biz de CTP'de onu da söyleyelim abi. Tabii ki. CTP'nin tamiri de kolay. Bunu Tabii. düşündük. Arazide yırtabiliriz bu malzemeyi. Şimdi bu şeydi sanırım değil mi? Bu kompozit, alüminyum Kompozit. kompozit malzeme, evet. Ya bunun da tamiri var ama bunun kesilip şeyi olabilir ama CTP bir macunla Biraz daha kolay biraz. tamiratı olabilir diye biz onu tercih ettik. Tabii ki yani CTP buna Ya nazaran bu araçlar arazide abi darbe yiyecek. Kayacak, dala sürtecek, ormanda yapacak bir şey yok. Çok büyük havaleli arabalar. Evet. Bu tarz şeyleri de planlamak gerekiyor. Ya bu araçlarda şimdi en önemli etken izolasyonu ve sağlamlığı önce sağlamak. Ondan sonraki ilerleyen günlerde kullanıcı bu dediğin gibi çarptığı zaman, kırıldığı zaman, herhangi bir darbe aldığı zaman nasıl çözüm bulunabilir? Onları düşünerek hani CTP burada bir çözüm. Kolay bir çözüm. Yani kolay bir çözüm. Sanayide bir ustada belki de 2 günde hemen orası macunlanıp Tabii. kapanıp tamiratı Tabii, olabilir. tabii ki biz sandviç panelde CTP'nin altına 4 milim marin kontrafilakla destekleyeceğiz. Zaten arada bizim 30 milim bizim 30 getireceğimiz izolasyon olacak. Tabii arada bizim kayıtlarımız olacak, alüminyum kayıtlarımız olacak. İç yüzeyde de yine 4 milim kontrapila seçecek olduğunuz renge göre renge basacağız. göre basacağız. Güzel bir, bu da özel bir proje çıkacak, butik bir proje çıkacak. Şimdi bizim aracımızda ilk olarak neyle başlıyoruz? Şimdi Bugün getirdik. bu araçta diğer kahverengi Unimog'da olduğu gibi bunda da kaset çıkacak ama bununki biraz daha farklı. Boydan boya kaset çıkacak bu araçta. Şu tahtamız sökülüyor. Tahtamız sökülüyor. Yani bunun boydan boya kaset olacak. Arabanın kendi orijinal şasisine yine herhangi bir müdahale yapmayacağız. Güçlendiriyoruz. Evet. Diğer arabanın profil karkası var. Bunun da alüminyum karkası olacak. Yani aradaki fark, bunun bağlantılarını U'larla yapacağız. Profillerle, U'larla yapıp tüm şase bağlantılarını, diğerinde kaynaklıdan ziyade biraz daha cıvata bağlantıyla hareket edeceğiz. İlk olarak başlangıç olarak bu arabada karkaslarımız, alüminyum karkaslarımızı hepsini önce masada bitirip ondan sonra vidalı bağlantıyla devam edip ondan sonra bir prototipini bunun kuracağız. Evet. Kurduktan sonra herhangi bir mekanizmasının çalışmasında bir sıkıntı olmadığı Bizde de takdirde- bir ufak bir balkon var. Tabii balkon var. Tabii. Ufak Çünkü mı? bu arabada şunu Ufak fark değil, boydan ettik. boya balkonu. Buradan bir şeyleri aşağıya taşıyıp indir, yemek ye gerçekten büyük problem. Yani çok yüksek bir araba. O yüzden biz de bir hatta boydan boya bir balkon istiyoruz bu arabanın açılabildiği mesafede. Sağ tarafa. Sağ tarafa Evet. olacak şekilde. Yapacağız. Orayı- Giderken sağa, gelirken solda görmek şekilde. Güzel bir Bunu mesela tecrübe edindik, gerçekten zor abi. Hani o şimdi kahverengide de diğer beyaz arabada da çok yüksek. Bir şeyler indirip Evet. çıkarken o merdiven mesafesi. Ya markete gittiğimizde market poşetlerini arabaya Ya bu koyup arabayla indirmek. markete gittiğimizde onları bile indirip çıkartmak ciddi problem oluyor. Burada balkon gerçekten iyi bir çözüm. Evet. Kahvaltıda, yemekte, dinlenirken. market alışveriş için uygun bir araba değil. Evet, onu da anlamış olduk. Şimdi inşallah 15 günü arabamızı Sefa Bey bize teslim ediyor. 15 gün. bunu kayıt altına almayalım. Yok, Elimizden geldiği kadar güzel ve hızlı bir evet. şekilde yapacağız. Zaten dördüncü İçinde- araba artık sizin de artık birçok şeye hani illaki yaptığımızda bunda da bir şeyler çıkacak. Evet. Hani bunlar artık tecrübe edildi, daha hızlı olacak. işin- Yavuz Bey de uçacak. Tabii, ARGE ve ÜRGE kısmı dediğim gibi zaten hani yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenleri bu arabalarda ve daha önce yapmış olduğumuz arazi araçlarında gördük. Yani normal bir frigo kasa gibi al üzerine kasayı koy git değil. Değil. Burada ağırlık, Bu kasa çalışacak. tabii ki ağırlık kurulacak. dengelerinden tut her şeye varana kadar burada her şey hesap kitaplı yapılıyor.
Onun üzerinden yani mühendislik olarak önce bilgisayarda bitiyor diyelim. Ondan sonra işin imalat kısmı başlıyor. Çünkü önemli. Evet. Atıyorum 300 litre suyu tek bir tarafa koyarsan her şey olmaz yani. Hayır, olmaz. Hatta biz de şu şeye de bakalım mı? Neler yapılmış daha önce? Sosyal medya hesaplarından yapılan araçları görebilirsiniz ama burada canlı varken biz de hemen gösterelim dedik. Burada ben şöyle özetleyeyim. Yapmış olduğumuz bazı projeler var. Yukarıdan başlayabiliriz. O da 88 model bir 914'tü. Güzel bir karavan oldu. Güzel bir arazi aracı oldu. Altına geldiğimiz zaman MAN TGS modelimiz var. O aslında motokaravan ruhsatlı. Sonradan araba motokaravan tadilat işlemi yapıldı. Kasayı biz kendimiz yaptık. Aracı tamamen hususi olarak kullanılmakta. Şimdi orta resme baktığımız zaman bir tane mankat görüyorsunuz. Diğer Unimog'ları zaten demin de sizlere paylaştık. Mankat bir sınırda kullanılan özel askeri araçlardan. Onu da motokaravana çevirdik. M1 ruhsatıyla şu an sahibi gezebilmekte araçta. Biz de sana bir tüyo verelim. Bizim de bir 8x8 MAN projemiz var. Evet. Yani mutlu Sadece oldum. 100 kilometrede 90 litre yakıyormuş. O biraz düşündürüyor. Evet, bayağı bir güzel bir değer, güzel bir rakam. 90 litre. Uçak kaç litre yakıyor ki acaba? Burada bir MAN Evet, var. orada da aynı MAN TGS aracı var. Ha, O da oradaki evet, araba. aynı araç. Diğeri zaten bizim ilk olmasa da ondan sonra hani biraz pilot proje gibi oldu. Yurt dışı müşterisine yapmıştık o gri Unimog'u. Rusya'dan bir müşterimiz. Aracı aldı. Araç şu an bizde. Birkaç revize istedi, değişiklik istedi. Onunla alakalı yaptık. Bu dışarıdaki ilk beyaz araba Rusya'ya mı gidiyor? Evet. Wow. Müşterisi Rusya'da. Hem orada hem de Antalya'da kullanmak üzere aracı yaptık. Oranın hava şartlarına uygun bir şekilde yaptık o aracı da. İzolasyonu çok kuvvetli. Depoların hepsinde rezidanslar mevcut. Kabin izolasyonu da çok kuvvetli bir şekilde yapıldı. Müşteri mutlu mesut şekilde kullanacak. Güzel. Çok güzel. İkinci gündeyiz. İkinci günde neler yapıyoruz? Aracımızı tekrar ikinci kez parçalıyoruz. Buraya şimdi kahverengi de görmüşsünüzdür. Dolaplar gelecek ama burası beni çok şey yapan bir yer. Şu hava kurutucunun değişmesi falan var. Benzin bidonları söküldü. Aracımız uzayacak. Buraya bir dolap gelecek. Bunlar biliyorsunuz battığımız gün ağaca vurduğumuzda Biraz oldular. parçalandı. Ondan sonra bu tahtamız, zeminimiz sökülecek. Şu an sökülmedik yer. Bir şu çamurluk kaldı. Dolap kaldı. Şurada bir yakıt, ekstra bir yakıt tankı isteğimiz var bizim. Onun için buraya bir şey yapacağız. Peki bu stepneyi karavanın arkasına mı Arka, vinçleyeceğiz oraya? Oraya arkaya koyacağız. Çünkü yukarıda olmuyor. Ben çok ağır Ya çok ağır olduğu için yukarıdan lazım Yani olduğunda vinç oraya koyduğu bir indirmek şey oluyor da çirkin oluyor o da. Ben sevmiyorum. Bunu arkaya... Peki bizim egzozumuz buraya yana gelecek mi? Yok. Biz Burada mı kalacak? Varex koyacağız arabaya. Çift Varex. Moto tutucular bilir. Ya. Evet. Yani sanırım bugün bu altlar parçalanır. Önce bizim projemizde şey var. O alt basamak olayıyla ilgili alüminyum istememizden dolayı bir Fikstür yapılıyor şu anda, denenecek. Çünkü bağlantı noktaları ayarlanacak. Yani Ama balkonumuz olacak mı? olduğu için ne kadar sağlıklı olup olmadığını bilgisayarda test ettik ama bir de görmek de Canlı görmek istediğimiz istedik, için o parça yük geldiğinde esneyecek mi ne Evet. olacak? Ona göre belki balkonu ufaltacağız biraz. evet. O yüzden 1-2 günlük bir şu gecikme olacak burada. Ama olsun, denenmiş olacak, içimiz rahat olacak. Sonradan Kesinlikle. sıkıntı yaşamaktansa baştan böyle bekleyelim. Kesinlikle abi. 3 gün geç olsun. Bizim olsun. Evet. Şu an fikstürümüz yapılıyor, kasamız sökülüyor. Şu çerçeve kalıyor değil mi? Evet, o kalıyor. Sadece Onun ahşabı içleri sökülecek. boşalacak, ahşabı Yani boşalacak. orijinalini kullanacağız. Bağlantı noktalarımız Onun orijinal içine olacak. alüminyum kayıtlar atılacak. Evet. Sağlamlaştırılacak. Orijinalini sadece şunları da keseceğiz.
Kasamız sökülüyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu haliyle görüyoruz. Evet, ilk defa biz kasayı komple çıkarmıştık ama bu tahtaları daha önce hiç sökmemiştik. Vay be, canım arabam. Kısa bir süreliğine dışarı çıktık. Deprem oldu şimdi. Ama çok fena hissetmedim. Evet, fena sallandık Tam böyle gerçekten. mayışmıştım, bir şey sallandı, ne oluyor dedim, bir daha bir sallandı. Bir Evet. ara baktım 500 metre fark açıp kaçmış dışarı. Ama ben korkuyorum. 99 depremini yaşadım. Ben Çok yaşamadım. yakın arkadaşlarımı kaybettim. O yüzden Ama evet, deprem evet. fobisi Sakarya'da, Kocaeli'de bu Ama Allah'tan böyle 99 çelik depremini konstrüksiyon bir yaşayanlar da binadayız var. ya, o korku şey evet. olmadı. Yani böyle küçük bir sallantıda bile eminim yani bu depremleri yaşayan herkesin bir anda böyle eli Geçmiş ayağı olsun. titriyordu. Düzce'de olmuş galiba. Düzce 5.3 diyorlar. merkezliymiş. Geçmiş olsun hisseden herkes. İyi bir deprem. Bizim de bugünlük burada işimiz bitti. Pazartesi günü yalıtım malzememiz geliyor. Yarın kasamızın ön kupanın orası kesilecek. Numune karkas bitiyor. Bu videoyu da bence burada yükleyelim. Tamam. Anlaştık. O zaman bir sonraki videomuzda herhalde şeye geçmiş oluruz. Fikstür biter. Evet. Evet. Bayağı ilerlenmiş olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın.